Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün yıllardan beri yapmış olduğum muhteşem bir bulgurlu köfte tarifi paylaştım. Eğer evinizde bulgur ve patates varsa hemen bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim çok beğeneceksiniz. Dışı çıtır çıtır oluyor, içi de yumuşacık oluyor. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Köftenin yumuşak olması için bir tane orta boy haşlanmış patates, bir su bardağı esmer bulgur ve bir su bardağı da normal bulgur, köftelik bulgur kullandım. Bir çay kaşığı biber salçası, daha fazla olmasına gerek yoktur. Bir çay kaşığı kimyon, kimyon olmazsa olmazıdır. Bir çay kaşığı isot. Isot tabii ki de tercihe bağlıdır ama çok güzel yakışıyor bu köfteye. Özellikle tavsiye ediyorum. Ve tabii ki de çok az miktarda da reyhan kullanacağım. Çünkü reyhan ve patatesin uyumu muhteşemdir. Bu bulgur köftesine de çok yakışacaktır. Kullanmanızı bilhassa tavsiye ediyorum. Bir tane küçük boy soğanı da bu şekilde dörde kestim. Ve 2 tane de buz ilavesi yaptım. Biraz sonra güzelce yoğuracağım. Ama hemen hızlı bir şekilde bayat ekmekleri de hazırlamak istiyorum. Bu kasenin içerisinde çeyrek su bardağı kadar buz gibi soğuk su var. Hatta birazcık da buz ilavesi yaptım. Ve görmüş olduğunuz gibi kalınca bir ekmek dilimini de içine doğradım. Şimdi artık hızlı bir şekilde köfteyi yoğurmaya başlıyorum. Bu yoğurma işlemi lütfen gözünüzü korkutmasın. Sadece buzlar eriyene dek yoğuracağız. Hatta erimesine bile, tam erimesine bile gerek kalmadan istediğim kıvama gelecektir. Gerçekten de çok kolay. Sadece 3-4 dakikanın içerisinde gerekli olan kıvama gelecektir. Kesinlikle yorulmayacaksınız. Çok kolay, pratik bir şekilde bu köfteyi hazırlayacaksınız. Yoğurma işlemi devam ederken hazırlamış olduğum ekmek içinden de azar azar içine ilave edip tekrardan yoğurmaya devam edeceğim. Çok sevdiğim ve sıklıkla yapmış olduğum köftelerden bir tanesidir. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Hem hafif hem doyurucu hem de çok lezzetli. Buzla yoğurma işlemi yaptığımız için ve irmikte kullanmadığımız için yedikten sonra da sizi kesinlikle rahatsız etmeyecek. Bilhassa diyet yapan izleyicilerime de bu tarifimi özellikle tavsiye ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi henüz buzlar erimeden köftemiz istediğimiz kıvama gelmiştir. Sadece 2 dakika, 3 dakikanın içerisinde bu kıvama geldim. Tabii ki de bu süreçler bilek gücüne göre de değişebilir. 2 dakika veya 5 dakikanın içerisinde kıvama gelecektir. Görmüş olduğunuz gibi buzlar daha henüz erimedi. Tabii ki de ne kadar çok güzel yoğrulursa o kadar lezzetli olacaktır. Ve şimdi hemen topluyorum. Tabii ki de bu yoğurma işlemini illa böyle bir tepsinin içerisinde yapmanıza gerek yoktur. Uygun görmüş olduğunuz bir tepsinin içerisinde de yapabilirsiniz. Hemen kıvam kontrolü yaptım. Çok istediğim bir kıvama gelmiş. Şimdi hemen içindeki soğanları alıyorum. Tuz ve karabiber ilavesi yapmayı unutmuşum. Şimdi hemen onları da ilave ediyorum. 1,5 çay kaşığı kadar tuz ilavesi yaptım. Ve yarım çay kaşığı dolusu da karabiber ilavesi yaptım. İçindeki soğanları alacağım. Hatta isterseniz miktar az olduğu için yuvarlama işlemi yaparken de soğanları ayrıştırabilirsiniz. Soğanları neden ayırdığımızı da hemen açıklamak istiyorum. Kızartma esnasında mutlaka soğanlar yanacaktır ve görüntüyü de etkileyecektir. Bu yüzden mutlaka soğanların kabuklarını, posalarını alalım. Zaten lezzeti içine girmiştir. O yüzden de aynen bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Hatta birazcık bırakacağım ki ne demek istediğimi daha net bir şekilde uygulamalı olarak görmeniz için. Mesela burayı birazcık soğanla bıraktım. Kızarırken bu yüzeyindeki soğanlar mutlaka yanacaktır. 2 tane ceviz büyüklüğünde parça aldım. Ellerimle güzelce sıkıştırdım. Ve elimde birazcık ıslatıyorum. Bu işlemleri yaparken lütfen yanınızda bir miktar soğuk su bulundurun. Görmüş olduğunuz gibi sadece 3-4 saniyenin içerisinde kolaylıkla şekillerini verdim. Köftenin daha lezzetli olması için yarısını esmer bulgur ve yarısını da normal bulgur ile yaptım. Eğer isterseniz esmer bulgur kullanmayabilirsiniz ama esmer bulgur biliyorsunuz çiğ köftelerde ve içli köftelerde çok güzel yakışıyor. O yüzden mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Esmer bulguru her yerde bulmanız artık mümkündür. Bütün marketlerde satılıyor. Kolaylıkla bulabilirsiniz.
Hemen bir miktarını fırında pişireceğim. Ama şunu net olarak söylemek istiyorum. Kesinlikle bu köfte tavada kızartılarak pişirirse daha lezzetli oluyor ve daha hızlı pişiyor. Tabii ki de tercihi tamamen size bırakıyorum. Ben tavada kızartmayı daha çok seviyorum. Tepsiye köfteleri dizdikten sonra üstüne birazcık zeytinyağı ilavesi yapacağım ve hemen fırına vereceğim. 180 derecelik fırında yaklaşık olarak 20 dakikanın içerisinde pişecektir. Eğer daha fazla kalırsa bu sefer sertleşir fırında ve de lezzetli olmaz. O yüzden kısa bir süre içerisinde pişecektir. Evet, artık yağı kızdırdım ve köfteleri içine aldım. Tamamen nar gibi kızarmasını bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi köfteler nar gibi kızardı, çıtır çıtır oldu. Şimdi hemen hızlı bir şekilde servis tabağına alıyorum. Bu köfteyi servis ederken mutlaka yanında bol sos olması gerekiyor. Ketçap, mayonez, yoğurt hiç fark etmez. Neyi çok seviyorsanız ve evinizde ne varsa mutlaka o sosla beraber yemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten de çok lezzetli olacak. Çok hafif bir yemek ve yapımı da çok basit, görmüş olduğunuz gibi. Açıklamalar kısmına da ben bu malzemelerin bütün detaylarını tek tek yazacağım. Siyahları görüyorsunuz. Onlar soğanların yanmış halidir. O yüzden mutlaka soğanın posalarını alalım. Bilhassa uygulamalı olarak da göstermek istedim. Bulgura gerçekten de limon çok güzel yakışıyor. Aslında diyet yapan izleyicilerim bol miktarda limonla yemelerini tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Tabii ki de yine de limon tercihtir. Dışı çıtır çıtır, nar gibi kızarmış, içi yumuşacık ve çok lezzetli. Köfteler hazır. Hemen detaylı bir şekilde gösteriyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Bol sosla beraber afiyetle yiyebilirsiniz. Eminim deneyenler çok beğenecektir. Ve fırındaki köfteleri de çıkarttım. 180 derecelik fırın ayarında 15-20 dakika kaldı. Dediğim gibi eğer daha fazla kalırsa bu köfteler mutlaka kuruyacaktır. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu yemek tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifime çok güveniyorum. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.